Evet, merhaba arkadaşlar. Sizlerin karşısında bayağıdır yokuz. Can ve ben bayağı hastaydık. Ve yaklaşık seçim öncesi olduğu için 2 hafta daha gidemeyeceğiz. Küçük bir video çekelim istedik sizlere. Bu videoda karavanın için olmazsa olmazlardan bahsedeceğiz sizlere. Buralara bütün malzemeleri koydum. Yani benim için karavanda, kampta olmazsa olmaz bayağı bir malzeme varmış. Onu sonradan fark ettik. Bunların hepsinin ne olduğunu tek tek size söyleyeceğim. Bunları çoğunu internet üzerinden aldık biz. Deneyimledik. Aşağıda açıklama kısmında eşim Trendyol'dan bunları bir topladı. Bir liste halinde yaptı sizlere. Bu arada bizi takip ettiğiniz için bayağı bir takipçi aldık son videodan sonra. Bunun için size çok teşekkür ederiz. Yaklaşık şu an 910 civarındayız. Yine çok az kaldı. Tek tek bu malzemeleri birazdan inceleyeceğiz sizle. Çoğu bizim için olmazsa olmaz malzemeler. Yani bunların dışında tabii ki de birçok şey alabilirsiniz ama size göstereceğim çoğu şeyler benim için olmazsa olmazlar. Gülşah için, eşim için olmazsa olmazlardan da Gülşah bahsedecek sizlere. Şu anda Maltepe sahildeyiz, doldurma alanındayız. Burada birçok karavan var. Biz de günübirlik geldik buraya. Can çok istedi, bayağıdır dediğim gibi gidemiyor kampa. Ve yaklaşık 2 hafta daha gidemeyeceğiz seçimlerden ötürü. Bugün dediğim gibi böyle bir video çekmek istedim sizlere. Çok fazla araba geliyor, mikrofonu unutmuşum, kusura bakmayın bunun için. Şimdi gelin hadi olmazsa olmaz malzemelerimizden bahsedelim. Tek tek size anlatacağım ne işe yaradığını. Hadi bakalım izleyelim. Evet, merhaba arkadaşlar. Bu yaklaşık 30 metrelik bizim ekstra kablomuz. Biz dışarıdan hiçbir zaman elektrik alarak bir karavan kampı yapmadık. Fakat yani yapmayacağız anlamına gelmiyor. Bu mutlaka olmazsa olmaz bir aletimiz. Dışarıdan bir elektrik almak istediğimiz zaman karavanın kendi kablosu yaklaşık 1,5-2 metre ve yetişmeyebilir. O yüzden çok uzak yerlerden elektrik çekmek için böyle bir aparata ihtiyacımız var. Bunun ucunu gidiyoruz, takıyoruz. Burayı da karavanın kendi kablosunu taktığımız zaman karavanımızda 220 volt elektrik elde etmiş oluyoruz. Tamamen her şey bizim karavanımızda 220 volt zaten invertörlü çalışıyor. 2 tane taco şalteri var. Birinciye getirdiğimiz zaman dışarıdan 220 volt aldığımız anlamına geliyor. İkinciye getirdiğimiz zaman ise güneş panelleri ve invertörden elektrik almış oluyoruz. Olmazsa olmaz birinci malzememiz uzatma kablosu 30 metre. Evet arkadaşlar, ikinci malzememiz hortum. Şimdi bir 20 metrelik hortumumuz var. Bir de yaklaşık 1,5-2 metre bir hortumumuz var. Şimdi ilk önce şundan bahsedeyim. Ben bu hortumdan kestim bu hortumu. Bunu küçük kesmemin amacı şuydu. Bundan hatta 2 tane olmasını tavsiye ediyorum sizden. Birincisi, karavanımızda su bittiği zaman deposundan çok uzak yerlerden damacanaya veya pet su şişesine su doldurup karavana su doldurmamız gerekiyor. Su depomuz bizim koltuğun altında. Onun yerine basınç farkı yaparak damacanadan su giderinden içeriye su doldurabiliriz. İkincisi, eğer sizin Webosta'nız var ise Webosta'da da dizeli yakıtı aktarmak için 2 tane şeyden bunu kullanabiliriz. Bu ise çok uzak mesafeden, yani karavanı yaklaştıramayacağımız mesafeden suları çekmek için 20 metre bir su hortumu. İkinci olarak da bunları bir sayıyorum. Su hortumu olmazsa olmamız ikinci malzememiz. Üçüncü malzememiz. Bu bizim çeki okumuzun karavanı bıraktığımız zaman çalınmasın diye kullandığımız çeki oku topuz kilidi. Bu kilit çeki okuna taktığımız zaman herhangi bir arabaya bağlayıp çekememelerine sağlıyor. Bunun yerine bazı arkadaşlar tekerleklere de bir kilit koyuyor. Ama şöyle, tekerleklere konulan kilidi de bununla kırabilirler. Hiçbir şey yok onların, garantisi yok. Ama bunun çok fazla et kalınlığı olduğu için ve kolaylıkla arabaya takılmayacağı için ben bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Trendyol'da bunun şeyi yok, linki yok. Onun yerine başka bir markanınkine
eşim listeledi. Şöyle bir kilit yeri var. Buradan açtığımız zaman, bir dakikanızı alacağım. Buradan açtığımız zaman bunu çıkartıp çeki okunun kafasına takıyoruz ve kilitliyoruz. Sapasağlam oluyor. Üçüncü olmazsa olmazımız malzememiz çeki oku topuz kilidi. Evet, bizim dördüncü olarak olmazsa olmaz malzememiz tabii ki de portatif tuvaletlerde kullandığımız ayrıştırıcı, koku giderici. Şimdi katı tuvaletimizi yaptığımız zaman katı tuvaleti sıvıya dönüştürüp ve temiz koku veren malzemedir bu. Bunu koyduğumuz zaman yaklaşık 80 gün kullanabiliyorsunuz. 16 doz. Bunu koyduğumuz zaman içine ve 1 litre su ekliyoruz üstüne. Ve yaklaşık 3 kişilik bir aileyiz biz. 3 kişilik aileyi 5 gün rahatlıkla idare edebiliyor. Doğada çözünebiliyor. Doğa dostu bir marka. Yanılmıyorsam konforsuz alan bunun üretimini yapıyor. Bilginiz olsun. Ben memnunum. Dev diye bir marka. Biz bu arada Blue olanı, Bio Blue olanı katı çözücü. Bir de pembesi var. O da sifon için. Bilginiz olsun. Diğer bir olmazsa olmazımız ayakların altına koyduğumuz, tabi ayaklara ekstra birkaç markanın şeyi var, ürünü var. O ürünleri sabit de durabiliyor ayaklarda ama ben şöyle bir kabak kontra kestirip üstünü boyattırdım. Bizim büyük dedemiz var, o yaptı sağ olsun. Su geçirse de esse de buna hiçbir şey olmuyor. Bu ne için? Şimdi karavanın ayakları demirden. Bu demir toprağa yük bindirdiği zaman saplanıyor. Ama daha geniş alan olduğu için kar terlikleri gibi düşünün bunu. Daha geniş alanda bastırdığı zaman içine gömülmüyor. Bu da olmazsa olmaz bir malzememiz. Merhaba. Diğer kamplarda da biz bunu gördük. Olmazsa olmaz diğer malzememizden bir tanesi bizim için en azından portatif ocak. Portatif ocaklar bizim yağlı ve koku yapan kızartmalarımızda dışarıda kullandığımız bir malzeme. Bu malzemeye şöyle bir kartuş alıyorsunuz. Bu kartuş yaklaşık, yani bizim bayağı kullandık. 3-4 kamp sizi götürüyor. Şurasına koyduğumuz zaman içine direkt yakabiliyorsunuz. Ve dışarısına rüzgardan etkilenmemesi için nurgazın da var ama biz bunu dediğimiz gibi yine büyük dedemiz yaptı bize. Menteşelerini falan çok sağ olsun. Şöyle bir rüzgarlık yaptı. Bu rüzgarlığı da nurgazdan da alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet. Olmazsa olmazlardan bir tanesi pürmüz. Aynı kasete, farklı kasetler de olabilir. Aynı kasete bu pürmüzü takabiliyoruz. Birazcık tehlikeli, çocuklardan uzak tutmamız gerekiyor bunu. Açtığımız zaman emniyet subaplı bunlar. Açtığımız zaman gaz veriyor, bastığımız zaman yanıyor. Şu anda göremezsiniz ama çok fazla ateş veriyor. Çocuklardan mutlaka uzak tutalım ve uçları bayağı bir sıcak kalıyor. Bu ne için? Kamp ateşlerimizi daha rahat yakmamız için. Benim için olmazsa olmazlardan bir tanesi daha. Evet. Olmazsa olmaz yeni aletimiz. Bu bir aslında nasıl diyelim, bijon anahtarını söktüğümüz bir malzeme. Bunu Agus Karavan'dan aldım ben. Şarjı matkabınıza taktığınız zaman karavanın ayaklarını rahatlıkla indirip kaldırabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Ama ben bunun uzunluğunu almışım. Bunun bir kısasını almanızı tavsiye ediyorum. Sebebi de şu. Döndüğü zaman yalpalama yapıyor. O da sizi birazcık yoruyor. Bir de şarjı matkabınız biraz güçlü olmak zorunda. Çünkü ayaklar birazcık paslanmış olabiliyor. Veya yağ olamayabiliyor. Bence de olmazsa olmaz malzemelerden bir tanesi. Çok rahatlık. Tekrardan merhaba. Olmazsa olmaz aletlerimizden kesici aletlerimiz. Yani kamplardaki en büyük şeylerden bir tanesi kamp ateşleri. Kamp ateşleri yakabilmemiz için 2 tane malzeme öneriyorum. Bir tane el testeresi. Bir dakikanızı alayım. Bir tanesi el testeresi. Bir tanesi de baltadır. Mutlaka olması gerekiyor eğer ateş yakacaksanız. Bunlar olmadan ben hazır odun hiçbir zaman almadım. Gittiğimiz yerlerdeki ormanlarda mutlaka buldum. Bu da elimizin su toplamaması için eldiven. Bu da olmazsa olmaz. Bir de ekstra olarak mangalların yapması için tel fırça yanınızda olması gerekiyor. Bunların hepsi benim kanalım. Evet, son olarak benim için olmazsa olmaz küçük bir alet ama ışık, el feneri. İki şeyden bahsedeceğim. Kafa feneri de olabilir, el feneri de olabilir. Mutlaka karanlık alanları aydınlatmak için bir yanınızda fener olması zorunda. Ben daha önceki kamplarımdan bahsettim. Karavanın ön ve arka tarafına
LED güneş panelli ışık taktım. Karavanın elektriğinden bağımsız. Bundan da alabilirsiniz ama ormanın içine girecekseniz mutlaka kafa lambası bir fenerin olmanız gerekiyor. Evet, olmazsa olmaz son benim için, Gülşah başka anlatabilir ama benim için olmazsa olmaz sandalyeler ve masa. Şimdi biz çadır kamplarımızda böyle bir masa kullanıyorduk. Portatif bir masa. Gülşah benim için yetersiz, küçük diyor ama yani yeterli bir masa. 2-3 tane de sandalye eğer çocuğunuz varsa. Bunlar da mutlaka olmak zorunda. Bir de şunu göstereyim size. Ekstra olmazsa olmaz son malzeme. Basamak karavan için. Şimdi eğer alttan çıkan basamaklar yok ise mutlaka sizin şöyle bir plastik bir tane basamak almak zorundasınız. Niye? Yani bu mutlaka diyorum çünkü ayakkabı giyerken çıkartırken buna basarak, oturarak çıkartıyorsunuz. Çünkü yerden yüksekliği yaklaşık 50 santime yakın. Evet, merhaba arkadaşlar. Özcan detaylı olarak aslında biraz bahsetmiş neler kullandığımızı. Ama karavan dışında neler kullandığımızı bahsetmiş. Biz karavan içinde neler lazım? Bunlardan bahsedelim istedik bu kampta. Evet, gözlüğünü de taksan daha güzel çıksın. Odanın içerisine istersen gözlüğü takmayayım. Ne dersin anneciğim? Tak. Yok anneciğim. Dışarıdayken takarız ama. Karavanda olmazsa olmaz olarak ne kullanıyoruz aslında? Genel olarak plastik ürünler ya da tahta, hani kırılmayacak ürünler tercih ediyoruz. Anne, bizim sadece önce bunu tamam söyleyeceğim. mı? Cam olarak hani sadece çay bardağı kullanıyorum. O da 6 tane almıştım. 2 tanesi kırıldı bile. Nasıl kırıldı biz de bilmiyoruz. Aslında çok sallanmıyor. Sabitlemeye çalışıyoruz giderken biz de. Hani onun dışında kırılan hiçbir şeyimiz olmadı. Ama hep dediğim gibi hani tahta ürünler tercih ediyoruz. Hani kırılmayacak ürünler tercih ediyoruz. Kahvaltı takımlarımız hani bu şekilde zaten. Hani mutlaka görmüşsünüzdür. Çok da aslında ne yapıyoruz anneciğim? Kahvaltıda gösteriyoruz da. Bunları tercih ettim. Biz bunları yanlış hatırlamıyorsam Trendyol'dan aldık zaten. Linkini paylaşırım. Gayet güzel, kullanışlı, seviyoruz. Daha bir tanesi bile kırılmadı bu arada. Anlatırız anneciğim. Kahvaltı hazırlıyoruz bu şekilde. Geçen kampta Tahtalı Göleti'ne gittiğimiz zaman hava çok sıcaktı. Ve çok sivrisinekle karşılaştık orada ve biz hiç hazırlıklı değildik açıkçası. Çünkü gece de ya duyamıyorduk, Tuğba'da var diye. Evet. Diyordu bütün gece uyumadan. Doğru. Bütün gece uyumadan bıraklıyorlardı. Ama biz sivrisinekten çok çektik orada. Yanımızda herhangi bir solüsyon da yoktu. Sinek ilacımız da yoktu. Geçen gün A101'e gelmişti bu. Belki görmüşsünüzdür. Biz bunu aldık. Daha hiç kullanmak nasip olmadı. İnşallah kullanacağız. Ne kadar faydası var bilmiyorum. Dur, ilk önce kapatayım. Kapatalım. Kapattık. Bir dakika anneciğim. Bu şekilde bir ürün. Kullandıktan sonra zaten detaylı olarak tekrardan konuşuruz. Hani bahsederiz de zaten memnun muyuz değil miyiz diye. Ne kadar koruyacak bizi bilmiyoruz. Ama tabii ki de biz Canalaz'ın ilaçlarından tekrardan biz de süreriz gibi geliyor. Bunu Az önce söylediğim gibi hani genel olarak zaten cam ürünler tercih etmiyoruz karavanda. Evet, sinekler gelmiyor o zaman anneciğim. Saklama kapları olarak ben bunları tercih ettim. Plastik, pirinci, çayı, hani hatta Nescafe'yi, süt tozunu, bunların hepsini ben bunlarda boy boy olarak satılıyor zaten. 9 tane olması gerekiyor. Boy boy bunları aldım ve bunları kullanıyoruz. Çok da memnunum. Herhangi bir dökülme tehlikesi olmuyor. Onun dışında hani baharatları bile cam olarak tercih etmedim. Onları direkt hazır olarak şu şekilde aldım. Plastik. Bardaklarımız aynı şekilde emaye ya da plastik bardaklar tercih ediyoruz. Ama artık biraz daha bulaşık yönünden kolaylaşabilmesi için karton bardak bile tercih edebiliriz aslında. Bulaşığımız azalmış olur. Emaye bardaklarımız bunlar. Bunlardan gayet memnunum. Bunları A101'den almıştım. Biraz büyük boylarını ise Trendyol'dan almıştık. İkili olarak satılıyordu. Onları da göstereyim size. Biri yeşil, bir de kırmızı olarak var elim. Kırmızı da burada anneciğim, evet. Bunlardan da memnunuz ama bunların biraz ağız kısmı çok geniş olduğu için biraz içerken zor olabiliyor bizim için. Canlı sıkıntı yaratmıyor bence, değil mi? birazcık tutayım şurayı. Evet, birazcık daha kalın ama bunlar daha küçük ve daha bence kullanışlı. Bunu çok bulamamıştık. Sadece bir rengi vardı. Tek renkti.
Bunu kullanmıştık. Soya Eğer yine içi gelirse tabii ki de biz de değerlendiririz herhalde. Yani budu soya. Her şeyden minimal düzeyde var zaten. Mesela kahvaltı takımı 4 kişilik. Hani sadece bize göre yetiyor. İşte bardaklarımız 4 tane bardağımız var. Ekstra bir tane fazlalığımız var şeklinde. Dolabın içinde değil. Ekstra neler aldık? Yani yastıklarımız var. Ekstra karavana aldıklarımız. Ben su bidonu almıştım. Özcan hatta çok gereksiz diye düşünmüştüm. Vanalı şekilde. Ama çok portatif oldu. Özellikle yaz kamplarında hani dışarıda direkt doldurduğumuz zaman musluk sayesinde hani elimizi yıkayabiliyoruz. Hani bunun kolaylığı oluyor. Açamıyoruz ayrıca, su dolması gerekiyor çünkü içerisine. En çok memnun olduğum ne diye sorarsanız hani bir bayan olarak söyleyeyim. Çok fazla karavan, hani zaten küçük bir yaşam alanı ve çok fazla kirleniyor. Çok kolay. Mesela bir yemek yediğimiz zaman direkt hemen ekmek kırıntılar dökülmüş oluyor. Biz en fazla bunu kullanıyoruz açıkçası. Xiaomi'nin çok memnunuz süpürgesinden. Hani bunu kesinlikle tavsiye ederim. Çok portatif. Bizi bir kamp götürüyor. Zaten şarj edebiliyoruz. Direkt şarj ediyoruz karavanda da. Biz hemen hemen her yemekten sonra zaten bununla süpürüyoruz. Çünkü koltuklar da çok çabuk dağılıyor. Belki bizde bir canavaz faktörümüz de var. Çocuk olduğu için hani çok fazla dikkat de edilmiyor maalesef. Hani bu yüzden. Bir de tabii ki karavanımızın olmazsa olmazı var bir tane. O da canavaz. Değil mi anneciğim? Evet. Sensiz kamp hiç güzel olmaz. Dolabın içini de göstersene. Dolabın içini göstereyim. Ben bu arada kaselerime maalesef hani bambudan bulamadım. O yüzden cam tercih ediyoruz. Onları sıkıştırıyorum. Daha hiç kırılmadı. Onlardan da memnunum. Onun dışında hani ekstra çöp kovamızdan çok memnunuz. Hani o paylaşmıştım, onu tekrardan göstereyim size de. Bu şekilde. Böyle açıyoruz. Gayet yeterli geliyor. Hani günlük olarak zaten hepsini doldurmuş oluyoruz. Banyomuzda neler kullanıyoruz? Biraz bunlardan bahsedeyim. Portatif olarak diş fırçalık aldık. Bu şekilde. Direkt yapıştırdık. Ama yapıştırmayı neyle yaptım? 3M bantla yaptık. Onun dışında düşüyor çünkü. Sıvı sabunluğumuz var ama biz böyle küçük bir sabunluk almıştık. Buna hala devam ediyoruz. Hala sıvı sabunluğumuzu doldurmadık. Onun dışında tuvalet fırçalığımız var. O da yapışkanlı bir şekilde. Buraya direkt yapıştırdık. Bu şekilde. Yer kaplamıyor. Çünkü bizim için en önemli olan şey portatif olması. Hani yer kaplamıyor olması. En az şekilde malzemeyle çok işimizi görüyor olmamız gerekiyor aslında. Onun dışında başka bir şeyimiz yok. Tabii şimdi kışın olduğumuz için mesela koymadık. Havluluk. Evet, yani Havluluk şuraya birer tane yapıştırmamız gerekiyor. Havluluk Askılık, alacağız. havluluk almamız Aynamız gerekiyor. yok, ayna alabiliriz. Ayna kesinlikle şart çünkü Hiç yok. hiçbir şekilde aynamız yok burada. Aynen. Bir çok gereksinim duymadık. Hani evet, genel olarak bir günlük kamplar yapıyoruz. Yani maksimum 2 gece yaptık kamp. Ama yazın uzun süreli bir kamp yaptığımız için özellikle benim için bir aynaya ihtiyaç olacak. Makyaj yapmalık bir aynamız bile yok. Evet. Veya buraya dolap. bir dolap olabilir bence. Aynalı bir dolap. Hem içerisine işte diş macunlarını koyabiliriz. Çünkü diş macunlarımız bizim hep dışarıda kalıyor maalesef. Onun dışında hani dışarısı için de ekstra hani tabii ki bir şeyler alınabilir. Sandalyelerimizi yeniledik şu anda. Masayı büyütmek istiyoruz. Söyledim mi onu da? Bana bir şey bırakmamışsın. Onun dışında bence minder alınabilir. Hani yazın özellikle çünkü karavan içerisinde çok vakit geçirmeyeceğiz. Hani dışarıda vakit geçireceğimiz yere serdiğimiz hasırdan bahsetmedim. Hasırımız var zaten. Hı-hı. Biz normalde kamplarda kullanıyorduk ya da sahile inerken bile kullanıyorduk Hı-hı. onu. Hani o hasırımızı devamlı olarak kullanmaya başlayacağız. Ne söyleyeyim? Olmazsa olmazlarımız, aklımıza gelenler bunlar. Var mı daha? Onu biliyorum. Baba anlatmıştı bir tane. Başka var mı? Onun dışında başka bence yok diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Çok fazla ıslak mendil kullanıyoruz. Evet. Çünkü bizim için bulaşık yıkamak çok büyük sıkıntı. Suyumuzu az gidermek için içinde ıslak mendille. Suyu az gidermek için biz önce ıslak mendille siliyoruz, sonra yıkıyoruz falan. Ne kadar az su kullanırsak o kadar iyi. Eve gidince kendimizi çok lüks içerisinde hissediyorum. Çeşmeden bol miktarda suyumuz akıyor.
Onun dışında en çok kullandığımız şeyler bunlar. Bir de portatif bezleri kullanıyoruz mesela. Bunu da çok fazla kullanıyoruz. Biz bunları küçük böyle parça parça, hani tek bir rulo halinde satılıyordu. Tamam. Ondan almıştık. Kullandıkça bunları değiştiriyoruz mesela. Gene eksiklerimiz, Yani şu an için bize yetiyor bunlar da. bunlar yetiyor Bunların haricindekiler bence. lüks gibi geliyor. Tabii ki şu an her şeyimiz portatif, yani Hı hı. tencerelerimiz bile o şekilde çok az sayıda var ama yeterli miktarda bence. Hani olabildiğince portatif, az kullanılan. Bu arada çok güzel bir kapı şeyim vardı. Paspasım. Birileri onu keserken iki kötü tarafından ortalamamış. Olsun. Durum bu şekilde. Görüşürüz.